Kanalımıza hoş geldiniz. Ruhun derinliklerine yaptığımız bu yolculukta bize katılın. Çünkü bu yol hepimizin yolu. Bugün sizlerle Brian Hoyland'ın hikayesini paylaşacağız. Amerika Birleşik Devletleri ordusunda askeri polis olarak görev yapan Brian, toksik kimyasallara maruz kaldıktan sonra otoimmün hastalıklar geliştirdi. Bu hastalıklar kalbini tamamen mahvetti ve onu bir kalp nakli olmaya zorladı. 16 Ocak 2017'de Brian kritik bir an yaşadı. Kalbi durdu ve acil serviste 7 saat boyunca hayatta kalma mücadelesi verdi. Doktorlar yoğun bakıma alıp entübe etmeye karar verdiğinde bir başka şiddetli ritim bozukluğu atağa başladı. Kalbi durdu ve kod mavi çağrısı yapılarak kurtarma ekibi harekete geçti. Hemen öncesinde Brian öleceğini anlamıştı ve içinden dua etmeye başladı. Başlangıçta günahları ve geçmişte yaptığı hatalar hakkında endişeliydi. Ancak dua ederken bir huzur hissetti ve ölmeye hazır olduğunu düşündü. Korku hissi yerini Tanrı ile bir diyalog kurmanın sakinliğine bıraktı. Ardından Brian bedeninin titrediğini ve ruhunun bedeninden ayrıldığını hissetti. Bu tarif edilmesi zor bir histi. Tüm ağrıları sona ermişti. Hastane odasındaki tüm gürültüler bir anda kesildi ve kendini karanlık bir boşlukta buldu. Ancak bu boşluk tarifsiz bir huzur ve sevgi yayıyordu. Boşluk Brian'ı içine çekmeye çalışıyordu. Ancak o bu huzurun kaynağının boşluk olmadığını biliyordu. Kendi kendine "Bu kadar mı? Hayır, Tanrı'nın olmadığı hiçbir şeyi istemem," dedi. Brian arkasında bir ışık olduğunu fark etti. Artık 360 derece görüş yeteneği kazanmıştı. Işığa yöneldiğinde onun saf ve şefkatli bir sevgi yaydığını hissetti. Işığın içine girmek için herhangi bir çaba göstermesi gerekmiyordu. Sadece istemesi yeterliydi. Bu ışığın içinde Brian kendisini Tanrı'nın kollarında buldu. Bu sevgi sonsuz bir bardaktan içmek gibiydi. Bardak asla boşalmıyor ve sevgi her an yenileniyordu. Brian bu anda İsa'yı görmek istediğini belirtti. Işık açıldı ve büyük bir oda ortaya çıktı. Bu oda daha önce gördüğü karanlık boşluktan bile büyüktü ve sayısız varlıkla doluydu. Bu varlıklar parıldıyordu ve en parlak olanı İsa'ydı. Brian onun yüzünü görmek istedi. Yüzü şekillenmeye başladı ancak gördüğü anda unutuyor, sonra tekrar şekilleniyor ve sonra yine unutuyordu. Bunun sebebini anlayamadı. Belki de kendisini korumak içindi. Hikayenin en etkileyici anlarından biri, Brian'ın hayatını gözden geçirdiği bölümdür. İsa ile karşılaşmasının ardından, Brian yaşamındaki tüm olayları bir anda ve çok boyutlu bir şekilde deneyimledi. Ancak bu gözden geçirme sıradan bir retrospektif değil, derin bir ruhani ve duygusal analiz içeriyordu. Brian şöyle açıklıyor: "Cennette zaman bir süreklilik içinde değil, bir nokta gibi işliyordu. Geçmişte olan her şey ve gelecekte olacak her şey aynı anda meydana geliyordu. İnsan zihni için bunu kavramak zor, çünkü biz zamanın akışına bağlı yaşıyoruz." İsa hayatındaki olayları izlerken ona rehberlik etti. Bu sırada Brian'ın yaptığı iyi ve kötü her şey detaylı bir şekilde ortaya çıktı. Ancak gözden geçirme, yalnızca olayların bir listesini göstermekten çok daha fazlasını içeriyordu. Empati yoluyla deneyimleme. Brian, kendi davranışlarının diğer insanları nasıl etkilediğini onların hisleriyle birlikte yaşadı. Bağışlanma ve sevgi. Yaptığı hatalara rağmen İsa'nın gözlerinde sınırsız bir sevgi gördü. Ancak bu sevgi aynı zamanda doğruyu yapma sorumluluğunu da hissettirdi. Hangi günahların daha ağır geldiği.
Brian, geçmişte yaptığı bazı hataların İsa'yı derinden üzdüğünü fark etti. Yaptığım hatalardan bazıları için pişmanlık duymuştum ve İsa bunları hafif bir şekilde karşıladı. Ancak kendimi haklı çıkarmaya çalıştığım ve karşımdaki insanın zarar gördüğü, yani savunduğum hatalarım İsa'yı en çok üzen şeylerdi. Çünkü bu hatalar başkalarına doğrudan zarar vermiş ve sevginin akışını kesmişti. Brian, özellikle başkalarına karşı bencillik yaptığı anlarda Tanrı'nın sevgisinden uzaklaştığını anladı. İsa, Brian'a 3 önemli şey öğretti. 1. Daha fazla dua et. Bu, sadece rutin dualar etmek değil, yaşamı bir dua haline getirmek anlamına gelir. İhtiyaç içinde olanlara yardım etmek veya sözle de olsa destek olmak, güler yüz göstermekte dua sayılır. 2. Acılardan şikayet etme. Hayat zorluklarla doludur ama bu zorluklar öğreticidir. Bunlardan şikayet etmek, öğrenmeyi imkansız hale getirir. 3. Sevgiyi paylaş. Tanrı'nın sevgisini herkesle paylaşmak gerekir. Hatta sana karşı olanlarla bile. Ardından Brian'a geri dönmesi gerektiğini söyledi. Aynı yolu izleyerek hastane odasına geri döndü. Odanın köşesinden bedenine baktı ve doktorların onu kurtarmak için yoğun bir çaba içinde olduğunu gördü. 10 dakikadır kalp ve beyin aktivitesi yoktu. Ancak bir anda bedenine geri döndü ve hayata yeniden başladı. Uyandıktan hemen sonra doktora şu soruyu sordu. Az önce öldüm mü? Doktor başını sallayarak evet dedi. 10 dakikadır ölüydü. Doktorun evet demesiyle gördüklerinin bir halüsinasyon olmadığından, gerçek bir ölüme yakın deneyim yaşadığından emin oldu. Bu deneyim, Brian'a Tanrı'nın sevgisinin sonsuzluğunu gösterdi. Kariyer hırslarını geride bıraktı ve evsizlerle çalışmayı tercih etti. Onlara Tanrı'nın sevgisini göstermek, hayatının en önemli amacı oldu. Bu deneyim, Brian'ın hayatını kökten değiştirdi. Davranışlarının ve sözlerinin insanları nasıl etkilediğini unutmadı. Daha fazla dua etti, daha fazla empati ve daha fazla sevgi için çaba gösterdi. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.